Selamünaleyküm, ben Sevda. Kanalıma hoş geldiniz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Rabbim inşallah hayırlara vesile eylesin. Nice nice bayramlar bizlere nasip eylesin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde sevdiklerimizle beraber hayırlı, güzel bayramlar nasip eylesin inşallah. Bayram elhamdülillah güzel geçti. Tabii gurbette bayram biraz daha sakin geçiyor. Burada gideceğimiz, ziyaret ettiğimiz büyüklerimiz çok fazla yok açıkçası, sınırlı. Tabii konumuz komşumuz var ama bilmiyorum Türkiye'de de öyle mi? Artık bu Covid'den sonra kimse kimseye gidip gelmemeye başladı. Bizim bayramımız, kayınvalideme gidiyoruz. Orada güzel bir aile toplantısı yapıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra bir iki aile daha ziyaret ettikten sonra bayramımız bitiyor bizim. Bitiriyoruz dedim ama gerçekten de bayramımız bitiyor mu bilmiyorum. Çünkü çarşamba günü için piknik organize ediyoruz arkadaşlarımızla. Orada bir bayramlaşma programı yapacağız hep beraber. Çekebilirsem tabii oradan da kareler çekip inşallah sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bayramda havalar da böyle bir güzeldi, bir böyle kapalıydı. Güneş ve yağmur karışık geçti açıkçası. Ama yine de elhamdülillah çok güzeldi. Kızlarımın odasını şöyle bir dip köşe temizlerken camlarını da sildim. Uzun zamandan beri camları silmiyordum. Burada hava durumu çok değişkenlik gösterdiği için herhangi bir bekleyeyim havalar ısınsın öyle temizlik yapayım gibi bir lüksümüz yok. Fransa'da ev işi yapmak için dışarıdaki havanın durumuna bakmanıza gerek yok. Önemli olan sizin havanızın iyi olması ve iş yapmaya uygun bir havaya sahip olmanız. Eğer o gün kendinizi işlerin altından kalkabilecek güç ve kuvvetli hissediyorsanız eğer hemen işe başlasanız iyi olur. Çünkü havalar burada sabah güneşli, öğlen yağmurlu, akşam güneşli veya tam tersi de olabilir. Gördüğünüz bu rüzgar belki de yağmurun habercisidir. Ama biz yağmur gelecek diye işleri bırakıyor muyuz? Hayır tabii ki. İşlere devam. Küçük hanım ilgi istiyor. Biraz taranması gerekiyor. Tabii her ne kadar yağmurlu olsa da havalar aslında biraz da soğuk ama yine de apartman dairesi olduğu için çok fazla da üşümüyoruz açıkçası. O yüzden çocukların yorganlarını kaldırıyorum. Onları makineye attım, yıkanıyor. Üzerlerine hem çarşaflarını değiştiriyorum hem de ince bir pike örtüyorlar üzerlerine. Onları yerleştiriyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Yani ben kızların odası daha genişlesin diye önceden bazaları vardı. Onların birini bir yere verdik. Bir tanesini sattım. Aslında keşke satmasaydım diyorum şu anda. Çünkü eğer öteki eve taşındığımız zaman onları kullanırdım. Benim için daha iyi olurdu. Ranza aldık. Yer açısından biraz daha geniş olsun diye. Fakat ranzanın da gerçekten de düzeltmesi, örtüsünü koyması çok zor. Zannedersem bir daha ranza almam, kullanmam gibi geliyor. Allah nasip eder tabii taşındığımızda diğer ev biraz daha geniş olacak metrekare olarak. O zaman bu ranzayı ikiye böleceğim. 2 tane ayrı yatak olarak kullanacağım. Öyle bir özelliği var zaten bu ranzanın.
Bu arada tabii ki yeni ev için seramik falan fiyatları araştırmaya başladık. Böyle 60-60 veya 25-60 gibi böyle büyük fayanslar kullanmak istiyorum. Fiyatları da açıkçası buradaki mağazalarda çok çeşit yok. Onu fark ettim. Ve böyle teşhir de yapmıyorlar. Hani bizimkiler böyle Türkiye'de altını üstünü yer için, duvar için böyle bir kombin yapıyorlar. Teşhiri de sunuyorlar. Siz de görüyorsunuz, beğeniyorsunuz. Burada mağazalarda yani büyük hani böyle nasıl söyleyeyim size, seramik satan, her türlü işte inşaat malzemesi satan mağazalara gittiğiniz zaman, birkaç tane öyle mağaza var. Gittiğiniz zaman bulamıyorsunuz ve siz de böyle bir fikir sahibi olamıyorsunuz. Birkaç tane farklı mağazalara baktık. Hatta bir tane Türk mağazası bulduk. Orada hoşuma gidenler oldu fakat onlarda da fiyatlar gerçekten çok yüksek. Gerçi diğer mağazalarda da yüksek. 18'e, en ucuzu 18 eurodan başlıyor. Yukarı doğru çıkıyor. Bugün mesela dolaştığım mağazalar vardı. 50, 60, 100 euroya metrekaresi fayanslar var. Bunlar böyle 60'a 60, 60'a 120 falan o civarda fayanslar ama gerçekten de fiyatları çok uçuk. Bakalım nasıl yapacağız. Tabii fiyat metrekaresi vesaire ölçüp tam bir fiyat çıkartmam gerekiyor. Bu da biraz zamanım alacak. Dediğim gibi Eylül'de ancak anahtar teslim alabileceğim için o da biraz bekliyor. Ama yine de bir fikir sahibi olmak için geziyorum ben. Şöyle güzel bir şey yaptırmak isteseniz 18 eurodan başlıyor. 23, 24, 25, 40, 50, 60 ve 120, 100 euroya kadar çıkıyor fiyatları. Hayırlısı olsun bakalım. Evin halılarını falan yıkamam gerekiyor. Fakat artık onları bıraktım. Taşınırken inşallah böyle tertemiz yıkayarak yeni eve götürmeye niyetim var. Hayırlısıyla bakalım inşallah. Biliyor musunuz? Fransa'da camlarını silen veya balkondan halı silkeleyen pek kimseye rastlamazsınız. Çok nadir olan şeyler. Hatta böyle balkondan halı silkelemek falan yasak. Hatta bizdeki gibi onların balkon kültürü bile yok. Yani balkonlarına çıkalım, hadi bir iki kahve içelim, çay içelim gibi hiçbir şey görmezsiniz burada. Balkon burada binaya konulmuş bir süs olarak tasarlanıyor. Ya da kullanan, içinde oturan insanlar için de depolama alanı olarak kullanılıyor genelde. Ben de balkonumu düzenlemeye çalıştım. Oturmak için böyle bir alan oluşturmaya çalıştım. Fakat böyle hatta kahvaltılarımızı orada yaparız diye çok böyle ümitlenmiştim. Fakat aslında balkonumun uzunluğu fena değil ama eni olarak biraz dar. Masayı ne kadar koyarsam koyayım rahat oturamıyorduk. Bir türlü organize edemedim. Ben de kısmen şu anda depolama alanı olarak kullanıyorum. Yerleri silerken suyun içerisine biraz sirke, biraz da karbonat ekliyorum. Fakat böyle bir mat bir görüntü oluşturuyor. Aslında pek parlak yapmıyor. Bunun yanına alternatif bir şey daha eklemem lazım ama ya da sonradan tekrardan temiz suyla durulamam gerekiyor. Yoksa parkeler mat kalıyor silince. Bununla alakalı bildiğiniz bir yöntem varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu arada bu silme aparatından da gerçekten memnun kaldım. Belirtmek istedim.
Sadece silerken böyle ileri geri falan değil de böyle aynı hizada kendinize doğru tozları toplaya toplaya gelmeye gayret etmeniz gerekiyor. Eğer böyle bir ileri bir geri bir ileri bir geri yaparsanız tozlar biraz sağa sola dağılabiliyor ya da işte orada iz bırakabiliyor. Dediğim gibi sağlı sollu kendinize doğru çekerek tozları toplayıp bezi yıkasanız daha temiz oluyor. Çerçevenin etrafına örümcekler ağ yapmış. Siliyorum sürekli ama örümceği bir türlü bulamıyorum. Hemen böyle çerçevenin aralarına falan giriyor. O yüzden her fırsatta yeniden bir ağ örüyor. Camları silerken biraz acele ediyorum. Çocuklar için öğle yemeği hazırlayıp götüreceğim. Kızların odası bitti elhamdülillah. Aynı gün oğlumun odasını da temizledim. Fakat video uzun olacağı için onu başka bir video olarak bir dahaki bölümde yayınlayacağım inşallah. Ben genelde yorganları yıkarken üzerindeki yüzleriyle beraber yıkıyorum. O şekilde daha pratik oluyor. Eğer hava soğuksa ve kullanacaksam makinenin kurutma bölümüne atıyorum. Hemen kuruyor ve kullanıyorum. Ama eğer hava sıcaksa böyle dışarı asıyorum. Öyle de kuruyor, akşama tekrar kullanıyoruz. Ama bu defa kullanmayacağız. Hepsini toplayıp kaldıracağım. Dediğim gibi pikeleri açtım. Çocuklarımın sınavları vardı. Sınav için başka bir okula geldik. Orada sınav oldular ve onların yemeklerini verdim. Öğleden sonra tekrar başka bir sınava girecekler. Aynı okulda. Ben eve gidiyorum. Ben kaldığım yerden devam ediyorum işlere. Çocukların yorganlarını yıkadım. Onları kaldıracağım için el atmışken çarşafları falan da tekrardan düzenleyeyim, yerleştireyim istedim. Ne kadar düzenli tutmaya çalışsam da her zaman karışıyor. Ve her fırsatta gözden geçirmeye ve her fırsatta düzenlemeye çalışıyorum. Hepimizin olduğu gibi.
Havada rüzgar olduğu için yorgan hemen kurudu ve onu da katlayıp kaldıracağım diğer yorganlarla birlikte. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve bu mesajı dinliyorsanız küçük bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.